Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşe Yılmaz. Yaklaşık 1,5 senedir Belçika'da yaşıyorum. Eşimin iş bulması vesilesiyle geldik buraya. Bir kızımız, bir de köpeğimizle birlikte. Ara ara kendi iç seslenişlerimi ya da serzenişlerimi ya da deneyimlerimi ya da hayattan çıkarımlarımı paylaştığım bir kanalım var. İçeriklerimi takip etmek için abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Ben bugün biraz kadının değersizleştirilmesiyle ilgili konuşacağım. Son günlerde benim de böyle başıma gelen birkaç olay. Sonrasında Instagram'dan bir soru sordum. Ona gelen yanıtlar. Çok üzücü yanıtlar beni bu konu başlığını YouTube'a taşıma konusunda ikna etti. Nedir peki kadının değersizleştirilmesi? Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olması gerekliliği mi? Aslında o da ayrı bir konuysa da şu an göçle bağlantısını kurduğum başka bir durum var. Genelde yurt dışına eşler iş bulunca gidiliniyor. Peki bunu genelde biliyoruz artık, yani istatistikler de bence böyle söylüyor. Kim yapıyor? Erkek yapıyor. Yani evet, kadının iş bulduğu senaryoda var eminim. Ancak ona 2 falandır herhalde. Ya da bilmiyorum yani. Evet, etrafımız da hep böyle. Okuduğum bloglar hep böyle. Kanal açanlar da hep böyle diyor. Bir de çocuk olunca yani kadın çocuğa mı baksın, iş mi arasın falan, eşler böyle bir kalkışma yaşıyor. Erkek olanlar daha doğrusu. Sonra bu göç durumu bir şekilde gerçekleşiyor. Yeni yere adapte oluyorsun ve kadın şimdi diyor ki ben şimdi ne yapacağım? Özellikle de Türkiye'deki hayatında çalışıyorsa istiyor ki burada da çalışsın. Belçika özelinde maalesef şöyle bir durum var. İngilizce ile hayatınızı, yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Hayatınızın hiçbir alanında hemen hemen sorun yaşamazsınız. Ancak iş bulmak isterseniz Fransızca, Felemenkçe, İngilizce istenir. İlk başta ya kimi bulacaklar böyle falan diye düşünüyorsunuz ama yaşama karıştıkça gerçekten burada 3 dilinde aktif kullanıldığını, konuşulduğunu ve birçok kişinin de özellikle Flanders bölgesinde bu 3 dilde bildiğini artı plus başka dillerde bildiğini gözlemliyorsunuz. Felemenkçeyi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Mesela ben dün görüşmeye gittim Opleiding için. Bana dedi ki sen Fransızca da öğrenmelisin. Ya dedim ki ya bir dakika ya, ben 1,5 yılda daha hani B1 oldum, o B1'le de kemküm Felemenkçe konuşuyorum. Ne ara ben bir de Fransızca öğreneceğim de sonra bunları mesleğe çevireceğim de 40 olacağım ya, ben 40 olacağım 2025'te. Yani hep yine videolarımda vurguluyorum. Belçika'da İngilizce ile iş bulmak için ya İngilizceniz çok iyi plus bir uzmanlık alanınız olmalı ya da çok şanslı olmalısınız ya. Yani uzmanlık alanı şu. İlla hani evet, mühendislik çok büyük bir alan ama tabii İngilizceniz de olacak. Sadece mühendis olmak değil. Ne bileyim 10 senedir satın almacısınız. 10 senelik muhasebecisiniz Türkiye'de. Plus iyi bir İngilizceniz var. İşte 10 senelik bir ünvanınız var, mesleğiniz var. Bir de İngilizceniz var. Evet, yine nispeten iş bulabilirsiniz ama bir uzmanlık alanınız yoksa, özellikle sosyal bilimlerden mezunsanız artı İngilizceniz de öyle çok iyi, yani çok iyiden kastım da en kötü C1. Hani en kötü C1. B1'in işe yarayacağını, B2'nin işe yarayacağını ben düşünmüyorum. O zaman belki tamam, buraya kadar okey. Sonra ne oluyor? Ben kendimden örnek vereyim. İşte geldim, hemen 3. ayımda bir iş buldum. Az demedim, çok demedim. Ulan ben bu hallere düşecek kadın mıydım demedim. Gittim paşa paşa başladım, temizlikte çalışıyorum. Sıkıntı yok benim adıma. Ben bunun forever olmadığını da biliyorum. Ama işte aile dinamiklerimi korurken artı işte kursuma giderken ekstradan cep harçlığım olsun. Sonra ne yaptım? Kursa yazıldım. Hiç ara vermeden de kursa devam ediyorum. Peki sonra, yani kurs şimdi ocağın sonunda B1 bitecek ve sonraki kur açılmayacak bir süre.
Ne yapacağım ben? Ve hep şey oluyor böyle, bunu kiminle konuşsam, sen rahat durmazsın, iş mi baksan, yeni bir uplading bak, başka bir kursa git, tamam mı? Durma sen, durma dediğini fark ettim. Ben de kendime böyle diyorum. Sonra bunun üzerine düşündüm. Ya birincisi nasıl durayım? Hani durabilecek bir pozisyonum yok. Hala günde 3 saat gittiğim bir işim var. Hala kendi süpürüp sildiğim, işte yemek hazırladığım bir günlük rutinim var evim için. Hala işte 5 ayrı yere götürdüğüm, hani lokasyon olarak da aktivitelerine dahil olsun diye kızım var. Artı hala ara ara bahsettiğim, online'da sürdürdüğüm, işte günde birkaç saatimi alan yine online başka bir işim var. Artı YouTube var, artı Instagram var. Ya ben durmuş mu oluyorum? Hani 3 saat kursa gitmeyince böyle bir şey yapmalıyım, daha çok yoğunlaşmalıyım, geceleri uykum kaçmalı pozisyonuna sokmaya çalıştım kendimi. Bunun üzerine Instagram'da dedim ki, insanlara sordum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya insan ara ara nefes alacak kadar vakit ayırmalı mı kendine? Ve orada çok canımı inciten cevaplar aldım. Şöyle canımın incinmesi, bana yapılan sözler, hakaretler falan asla yoktu da kadınlar kendi duygu durumlarını güvenip paylaştılar benimle. Sonsuz teşekkür ediyorum. Çok üzüldüm ya. Yani ben işte 2 senedir buradayım. Çalışmadığım için eşim beni artık hor görmeye başlıyor. Ben 5 senedir buradayım ve hala iş bulamadım ve annem babam ne işin var kızım orada, sen bunun için mi okudun diyor. Ben işte 3 aydır buradayım. İşte eşim bana kalk artık sen de bir şeyler yap diyor. Çok ilginç değil mi? Hani iyi günde kötü gündeydi. Hani işte kadın erkek, yani tam böyle, canınızın istediğinde sen küçüksün sus, canınızın istediğinde işte sen büyüksün, nasıl bunu yaparsın demek gibi bir şey bu. Kadın çalışmak ve eşit haklar istediğinde de ne işveren ne toplum böyle olsun istemiyor. Ama tamam o zaman hadi beyim kalksın gitsin çalışsın getirsin kafasına girdiğinde de değersizleşiyor. Ya bu ironi mi, iki ucu boklu değnek mi, ben de artık anlamıyorum gerçekten. Ne olacak bu böyle? Yani kadın işe, mesela bir kadının burada çok fazla halk eğitim merkezi tadında işte CVO, Centrum Volvası'nın kurumları var. İşte böyle gidiyorsunuz, ahçılık, dünya mutfağı, terzi, yani ne bileyim ya, elektrik, elektronikle ilgili bir sürü hobi, belki hani meslek edineceğiniz kurslar var. Mesela kadın buna gidiyor, kadın evine bakıyor, kadın dil öğreniyor ama hala değersiz. Ya sen ne yapıyorsun ki akşama kadar evde? Hani hala iş bulamadın. Hala bunu yapamadın. Yahu bu hala vurgusu nedir? Ayrıca hani her ailede kadın erkek çalışmak zorunda mı, ya da kadın çalıştığında bu işler onun üzerinden alınmayacak ya, o diğer to-do listler yine ondan beklenecek. Peki bu kadın ne yapsın? Yani ahtapot olsa bir dert, ahtapot olmasa bir dert. Bu durum beni bayağı yaraladı, üzdü. Ve özellikle çocuk doğurduktan sonra insanlar bu programlamayı yapmakta da zaman zaman güçlük yaşıyor. Çünkü hayat dinamikleriniz, öncelikleriniz değişiyor. Yani çocuk yokken kullandığınız zamanın verimliliğiyle çocuk varken aynı olmayabiliyor. Bunu yönetmek epey zaman alıyor. Çağ değişiyor. Şirket sizden aynı şeyi bekliyor, aynı performansı. Ev sizden aynı performansı bekliyor. Çocuk da sizden bir performans bekliyor. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Tabii bunlar sadece göç ile ilintili değil ama bu kanal bir göç kanalı ve yine başında da söylediğim gibi inişlerimi, çıkışlarımı, duygu durum karışıklıklarımı, etrafımdaki konu başlıklarını, o haftanın kendi içimde olan gündemini konuşmayı seviyorum ben. Birazcık da kendime de hatıra bırakıyorum belki de. Çok büyük de bir ikiyüzlülük var sanki toplumda. Kadın ne? Gerçekten kadının görevi diye bir şey mi var? Yani para getirse senin sesin çok çıkmaya başladı.
İşte dün Arzu için Adalet adı altında, yani hashtag ile adı altında, böyle saçma bir tabir oldu. Psikolog Gökhan, unuttum soyadını, Gökhan Bey'in diyeyim, videosunu izledim. Oradaki konuk olan hanımefendiyi. 6 çocuk doğurmuş ve eşi boşanma aşamasındayken gelip daha kötü bir, daha eziyetli bir, daha zorlu bir yaşamı olsun diye bacaklarından vurmuş. Bacakları yok şu an hanımefendinin. Kolları da kesilme tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Şimdi çalışsa kadın, dışarı çıksa kıskanılıyor. İçeride otursa değersizleşiyor. Kadın, gerçekten kadının her yere sığamayışı, herkesi dert oluşu beni galiba fazla yaralıyor son zamanlarda. Tabii kendim de dediğim gibi bu duyguyla yüzleştim. Birden hem kendime işte uplading bakayım, yeni bir dil kursu bakayım, evimin 20 kilometre yakınında yoksa 30 kilometre uzağa gideyim. Şimdi önce herkes diyor ki, mesela Umay diyor ki evet anne git, işte Ümit diyor ki evet yap. Sonra diyor ki bir şey söyleyeceğim, şimdi sen 3 gün boyunca 8'de evden çıkarsan biz ne yapacağız? Ne oldu? Hani kadın hiçbir şey yapmıyordu? Kadın 3 gün saat 8'de evden çıkınca bütün ev ahalisi bir kaosa bürünüyor. Lütfen birbirimize dürüst olalım. Her ailenin dinamikleri farklı. Aranızda gizli bir sözleşme varsa bilemem. Yani eğer evlenmeden önce ikimiz de mutlaka çalışacağız ve zamanı çok verimli kullanacağız, hiç kimse hiç durmayacak gibi bir sözleşme varsa bilemem. Ama gerçekten bir insanın belli bir periyotta birazcık sakinlemesi hiç korkutucu bir şey değil. Aslında birazcık da geleceğe yatırım. Panik yok. Bizim hocamızın en çok kullandığı şey bizde artık dilimize pelesenk oldu. Hin panik, hin stres. Gerçekten gerek yok. Ömür çok kısa ya. Böyle şeyleri üzerimizde yük edinmemiz için de çok kısa. Bana diyebilirsiniz, sen diyorsun da uyguluyor musun? İşte uygulamaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Yorumlara bekliyorum. Hoşça kalın.